Neden filmimi çekemiyorum? Podcast, videocast bugün özel bir bölümle karşınızda. Yönetmen olarak genellikle sosyal psikolojik temaları merkezine alan, dramatik yapı ve karakter gelişimini ön plana çıkaran her çalışmasında kuyumcu hassasiyetiyle bize unutulmaz hikayeleri anlatan bir ustayı ağırlıyorum ve arkadaşım Zeynep Günay. Hoş geldin, iyi ki geldin. Ya ne güzel Zeynep senden bunları duymak. Gerçekten bu hep Teşekkür biliyorsun ederim ki sağ ol. bugüne dair değil, sana hep söylediğim bir Evet şey biliyorum. ve hep şunu söylüyorum. Keşke bir gün Zeynep'le bir film yapsam. Keşke ben de sana diyorum biliyorsun. Belki de burada o niyeti koyarız. Ne Hadi bu dersin? niyetle başlayalım. Evet. Bugün Zeynep'in hem kendi kariyer yolculuğunu hem de son çalışması olan Masumiyet Müzesi'ni konuşacağız. Kendisine Zeynep diye hitap ediyorum çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım. Bütün akış Tabii da ki. böyle Evet gidecek. aynen. Evet. Şimdi sen kendi yönetmenlik hikayeni ben biliyorum ama bir girişte kendi formatımız gereği Hı hı, böyle bize birazcık kendinden bahseder misin? Yönetmenlik kariyerin. Çünkü seni hı çok hı, tanınmış şeylerle biliyoruz ama sonuçta neden filmimi çekemiyorum? Podcast, videocast'i biraz da insanlara ilham vermek, hı hı, yapabilirim demek. hı Ve hı, bu yolun aslında hem çok güzel hem de zorlu bir yol olduğunu hı anlatmak. hı. Biraz bu konuda neler söylemek istersin? Benim aslında yönetmenlik sürecim İzmir Amerikan'da yatılı okudum ben ve İzmir Amerikan hayatım boyunca hep hayatımda tiyatro vardı ve aslında oyuncu olacağımı düşünüyordum. İtalya'ya gittiğimde İtalya'da Birleşik Dünya Koleji'ne gittim. Orada biz okul televizyonu kurduk ve orada işte kendimiz kısa filmler falan çekip kendimiz montajlıyorduk. Müziğini kendimiz yapıyorduk. Hikayesini kendimiz yazıyorduk. Orada montaj beni çok büyüledi ve dedim bu hikaye anlatmanın başka bir biçimi. Sonra İtalya'da Domus Akademi'ye kabul edildim. Fakat 5 Nisan kararlarıyla bursum kesildi. Bunu çok anlattığım için hızlı geçeceğim. Ve böyle apar topar hani Türkiye'ye döndüm. Mimar Sinan'a girebileceğimi düşündüm. Mimar Sinan'a son aşamada elendim. Yetenek sınavları oluyordu 4 aşamalı. En son mülakatta elendim ve büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Dolayısıyla da ne yapayım diye düşünürken İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı'nı kazanmıştım. Şöyle diyorum hep ben İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı'nın set bölümünden mezunum. Çünkü üniversite birden itibaren işte önce bir stüdyoda, montaj stüdyosunda stajyer, asistan gibi çalışmaya başladım. Sonra kendi dönemimde denk gelebileceğim Yeşilçam'ın son ustalarıyla yeni kuşak sinemacıların genç yönetmenlerine asistanlık yaptığım bir süreç oldu. Aslında böyle yani yönetmenlik sürecim setlerden ve alaylılıktan geliyor. Aslında benim hep söylediğim bir şey var. Ben sinema televizyon okudum ama diplomamı soran olmadı. O yüzden ne kadar nasıl Hı iş hı. yaparsak bizim Hı işimiz hı. için aslında bu en önemli şey ve Hı hep hı. kendimizi geliştirmek. Peki bence sen setlerde çalıştığın dönemde sağlam bir elemandın, yönetmen Evet. yardımcısıyken Hı de bir hı. takım şeylerden de. Peki sonra diziler Hı başladı ve hı. aslında biraz da yaptığın dizilerin bir kısmında dönem Hı hı. işleriyle çok anıldın. Hı hı. Mesela benim için dönem işi yapmak ki birazdan konuşacağız. Hı Bunda hı. da bir dönem işi var. Hep böyle beni tedirgin eden bir şeydir. Hı hı. Sen nasıl cesaretli bir karar çünkü bu. Ben galiba biraz dönem ruhunu kendi ruhuma yakın buluyorum. Hımm. Yani şimdi de mesela benim işte 60'lar 70'ler o dönemin ruhu hala şimdi bile korumak, kollamak, aktarmak istediğim bir şey. Hımm. Geçenlerde 80'lere dair bir video gördüm mesela işte çok güzel bir video yapmışlar hani telefonsuz zamanlarla ilgili. Ya onu izlerken şöyle hissettim. Ya evet ya biz telefonsuzluktan telefonluya ve dijitale geçen son kuşağız ve aslında ben o tarafta kalan duyguları hala çok içimde ve çok kendime dair hissediyorum ve böyle onları da aktarabilmek de hoşuma gidiyor. O yüzden yani kendimi çok daha yakın buluyorum aslında dönem duygularında. Yani oranın tasarımı evet daha zor. Hani dönem işleri normal günümüz işine göre çok çok daha meşakkatli bir şey ama ben bir iş çekerken o işin duygusuna takıldığım için bana o anlamda dönem işlerinin duygusu daha kolay ve daha sanki benden daha kolay çıkıyormuş gibi geliyor. Onu korumak, kollamak, muhafaza etmek de istiyorum biraz galiba. Aslında burada çok güzel bir şey söylüyorsun, duygudan yola çıkmak. Ben hep şunu söylerim, yani bir duyguyla başlar iş, sonra kafamızla yaparız ama perdeden de bir duyguya gitmesi Hı lazım. hı. Onun için duygu başlangıcı önemli. Neden bunu söylüyorum? Buradan biraz Masumiyet Müzesi'ne gireceğim. Çünkü ben Masumiyet Müzesi'nin geçtiği yıllarda işte
8-9 yaşlarındayım ve Nişantaşı'nda büyüdüm. Evet, Nişantaşı'nda büyüdüğüm için birdenbire çocukluğuma, anneme, babama, annemin Hımm. arkadaşlarına, o Nişantaşı evlerine, her şeyin içine ışınlanmış gibi hissettim ve o duyguyu Çok güzel. hissettim. Onun için birazdan konuşacağız ama şimdiden seni kutluyorum. Çok Gerçekten teşekkürler. çok müthiş bir çalışma olmuş. Prodüksiyon kalitesini de ayrıca çok beğendim. Yani dünyanın her yerinde kabul görecek ve Çok çok teşekkür güzel bir ederiz. çalışma. Sağ ol. Peki, yani Masumiyet Müzesi benim de okuduğum ve çok sevdiğim bir kitap. Aslında bu projeyi senin yaptığını duyduğumda da, senin yöneteceğini duyduğumda da çok mutlu oldum. Dedim ki evet, doğru bir ele gitmiş. Şimdi bu proje seninle nasıl buluştu? Önce bir onu öğrenmek istiyorum. Yani senden mi çıktı, sana mı geldi, Yok, bana nasıl oldu? geldi. Sana geldi. Bana geldi. Hımm. Ben Orhan Bey'le kulübü çektikten sonra ilk kez o zaman tanışmıştım ve o zaman, hani, böyle bir fikirden bahsedilmişti ama daha henüz hayata geçmemişti. Yani senaryo aşamasına falan gelmemişti. Sonra senaryolar bittikten sonra bana geldi ve çok kısıtlı bir ön hazırlık süresi kaldı. O yüzden de benim için değişik bir süreç oldu. Çünkü ben, hani, biliyorsun uzun hazırlıkları seven biriyim. Hani, bu kadar önemli ve bu kadar kült bir işte ki zamana böyle gerçekten ekip arkadaşlarımızla 10 kaplan gücüyle falan girdik. Bir diğer ilk de benim için 9 bölümü iç içe çekmekti. Yani kronolojik sırayla değil de karışık çekmemiz gereken bir çekim süreci de oldu. Yani bu üçlü aslında gerçekten beni çok korkuttu. Yani bu kadar kült bir romanı ve Orhan Pamuk'un uyarlanmasına izin verdiği ilk işini çekiyor olmak. 2'ncisi kısıtlı bir ön hazırlık süresi. 3'üncüsü kronolojik sırayla çekmek değil de, hani, karışık, bu kadar intim duyguların olduğu ve Tabii. Kemal'in hiç olmadığı 2 sahne var 9 bölümde. Onlar Evet, da hepsi var. yani 30 saniye falan herhâlde. Bunlar böyle benim için "Hadi bakalım bu nasıl olacak?" diye hem beni çok korkutan hem de bir taraftan heyecanlandıran şeylerdi en başta. Meydan okumayı seven birisin o Evet, anlamda seviyorum baksana galiba. zaten. Niye sevdiğimi de bilmiyorum ama. Ben de öyleyim. Peki şunu söyleyeceğim. Şimdi hep şöyle bir sorun vardır. Kitabın filme döndüğü noktalarda hep böyle birtakım şeyler olur. İşte olmuş, olmamış. Çünkü insanlar, insan zihninin canlandırdığı Hı şeyler hı. ve gerçi Masumiyet Müzesi'nde çok detaylı bir, yani aslında insan zihnine bayağı bilgi veren bilgiler var ama bir de onun senaryosu var ve sonra 3'üncü bir formata geçiyor. Yani senaryo aşamasında müdahalelerin ya da nasıl bir çalışma oldu senaryoyla birlikte? Özel bir şey oldu mu? Çünkü Hı hı. muhtemelen kitabı zaten Hı okumuştun. hı. Hı hı. Yani senaryo üzerine çok çalışılmış 1-2 yıldan sonra Hı benim hı. önüme Hımm. senaryolar geldi, ve Orhan Bey tarafından da onaylanmış. Ertan Kurtulan'ın bence çok ustalıkla, çok güzel yazdığı, bir şekilde. Hani, ben senaryoları okuduğumda gerçekten çok iyi bir şekilde uyarlandığını düşündüm. Kitaba çok sadık kalarak ve kitaptaki öne çıkması gereken yerlerin atlanmadığını da düşündüm. Hem Ertan'la hem de Orhan Bey'le birazcık daha tercihlerini anlamak açısından geçirdiğim bir zaman oldu. Bir tek kitaptaki kurban temasının senaryoda olmamasını biraz belki de, hani, bir kadın olarak Evet. buna da acaba alan açsak mı diye konuştuğumuz bir süreç geçti. Ama sonra, hani, birtakım dramatürjik yapıları sarsabileceği için o konulmadı ama ben onu başka şekillerde içine sirayet ettirmek istedim. Yani kadınlar arasındaki Evet. paralellikler üzerinden ya da gazete küpürleri üzerinden. Bir de hadi tabii ki kadın karakterlere yaklaşım şeklinden de onun bir şekilde diziye sirayet etmesi için bir matematik işlettim. Çok yaptığım bir şey değil aslında, biliyorsun beni. Biliyorum Hıh. ve aslında romanı okumuş ve romanı Hı çok hı. sevmiş, müzeye defalarca Hı hı. gitmiş birisi olarak, işte, bölümleri izlerken şunu gördüm. Bu kadın karakterlerin sessizce yayılmış olması çok hoşuma gitti. Çünkü aslında kitabın bakış açısıyla, ya, kitabın bakış açısında var ama bu kadar değil. Bu çok dengeli ve çok güzel bir şekilde görülüyor. Çok etkileyici buldum. Şimdi tabii burada Orhan Bey'in ve evet, gerçekten senaryoyu çok beğendim. Benim aslında uyarlamalarda hep sıkıntılarım olur. Son dönemde 2 tane çok
beğendiğim iş oldu. Bir tanesi de bu zaten. A, ne Öyle güzel. söyleyeyim. Ya, Eee, kitap uyarlamaları de hep zordur. Yani ben çok. kendim de mesela kitabını okuduğum bir şeyi izlediğimde çok çok nadir yani, "Ha, peki." falan dediğim ama hani Ben baştan bunu çok kabul ettiğim bir yerden de bu projeye girdim. Çünkü bir de hani Masumiyet Müzesi'nin benim açımdan şöyle bir okuması da var Zeynep. Ben 15 yıl önce okudum ve ben mesela Masumiyet Müzesi'ni böyle elimden bırakmayarak okuyanlardanım. Yani o koca kitap 2,5-3 günde bitti. Yani, böyle, hani, bırakamayıp, "Ay!" diye içinde kaybolarak çok severek okuduğum bir kitaptı ve kitabı okuduktan sonra diğer okuyan arkadaşlarımla 7-8 kişi bir araya gelip sohbet ettiğimizde şöyle oldum. Yani, arkadaşlarımın mesela Kemal'le ilgili, bazılarının Füsun'la ilgili fikirlerini okuyunca, "Bir dakika ya, biz aynı kitabı mı okuduk? Hani, ben hiç böyle birini görmedim." görmesin. Yani, kitabın kendisinin de zaten okuyucusuna sunduğu ve çok açık bıraktığı ve "Sen nereden Evet, anlamak istersin?" gibi bir alanı da olduğu için biraz o beni rahatlattı evet. açıkçası. Açıkçası benim açımdan da ben zaten çok netleşmiş şeyleri sevmem. Yani ucu Evet. açık Hı şeyler hı. yaparım, ucu açık Hı filmler hı. Hı yaparım. hı. O yüzden bence güzel bir şekilde gitmiş ve hatta bence o biraz yani psikanalitik olarak da o kendi Hı. ruhları, kendi zihinlerinin akışında görüyoruz. Biz aslında bireysel bir hafızadan kolektif bir tarihe tanıklık ediyoruz ve bu, gerçekten mesela o dönemin partileri olsun, birtakım şeyleri olsun, birebir o tipleri çok iyi biliyorum ve tanıyorum. Yani benden büyüklerdi Hı ama çok hı. iyi biliyorum. Şimdi çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de cast oldu, oyuncu seçimleri. Hı hı. Senin oyuncu seçimlerinde ne kadar titiz olduğunu çok iyi biliyorum. Çok güzel bir cast olmuş. Yani Kemal ve Füsun'u gördüm ben. Bu nasıl oldu? A, çok güzel. Bunu duymak çok hoşuma gitti. Tabii, kas direktörümüz de harika Uygur ve O da ekibiydi. evet, Yani canımız. gerçekten inanılmaz. Ya, şöyle bir şey oldu, bu benim çok hoşuma gitti. Bir kere çok fazla genç oyuncudan Evet. audition geldi ve böyle tamamen aslında en iyi oynayana gitsin gibi de bir durum da oldu ve mesela audition'ları izlerken çocuklar prodüksiyon yapmışlardı, genç oyuncular. Yani bu bana mesela o kadar kıymetli bir Güzel, şey gibi geldi güzel. ki. Yani hiç böyle gerçekten herkes uğraşmış, prodüksiyon yapmış. Yani, Masumiyet Müzesi herkesin kucakladığı ve sahip Evet, çıktığı bir şey. kesinlikle. Ama benim için bu işin kastının şöyle bir zorluğu vardı. Ben 15 yıl önceki okumamda, hani, bir film izlersin, bir kitap okursun, o sende kalır ya, istesen de istemesen de onun duygusu kalır. Ben 15 yıl önce okuduğumda bir gün bunu çeker miyim diye okumamıştım ama o kadar bana değmiş ki. Yani kafamda net tipler vardı. Bunları fiziksel özellik olarak söylemiyorum. Bir insanın bakışındaki hissettirdiği şey ya da aura gibi bir Hı yerden hı. söylüyorum. Dolayısıyla da, hani, sadece iyi oyuncu olması ya da beraber çalışma, dinamiklerimizin uyması değil, bir de o istediğim bakışın, o istediğim hissin fiziksel karşılığının da Olur. olmasını beklediğim bir kas çalışması oldu. O yüzden, hani, gerçekten çok titiz ve, çok yoğun bir çalışmaydı orası. Böyle hissetmene de çok Çok, sevindim. %100 hatta mesela Kemal'in annesi Hı sevgili hı. Tilbe, Evet. yani ben mesela çok tanıyorum öyle Evet. insanları. Ben sanki dediğim gibi ışınlandım ve Hı o hı. evler, o konuşması hatta yani, diksiyonda Nişantaşı derken, işte, Hı hı. nişan derkenki Hı hı. durum, işte, o dönemki Hı hı. Hilton Oteli o kadar çok, parça oldu ki yani benim dünyama da çok ciddi aktı. Çünkü aslında bu cast o kadar önemli ki takıntılı bir hikâye var ama aşka ve çekimin peşine takılıp gidiyoruz. Hı hı. Öyle bir durum söz konusu ve tabii buradan birazcık müzeye girmek istiyorum. Ben o müzeyle olan, Hı hı. bağlantı bölümlerini gerçekten çok sevdim. Çünkü aslında o takıntılı kısmın bir kısmı da nesnelerle olan Hı kurulan hı. ilişki. Çünkü görsel bir şey yaptığımız için sinemada, müzeyle olan bağlantısını kurarken Hı görsel hı. dünyada çok nokta atışı, yani bizim sinema okullarında semioloji diye bir ders vardır. Hani Hı orada hı. ders gösterilebilecek kadar simgelerin doğru kullanıldığı bir örnek var. Orada nasıl bir çalışma gelişti? Ben müzenin senaryoda konumlanış biçiminden çok hoşlandım. Hı Yani hı. senaryoyu ilk okuduğumda çok çok hoşuma Hı gitti. hı. Burada da, hani, ben ilk Masumiyet Müzesi'ni okuduğumda Orhan Bey'in önce objeleri toparladığını ve objelerin etrafında romanı yazdığını bilmiyordum. Bunu bu projeye dâhil olduğumdaki ön hazırlık sürecinde öğrendim ve bu bana çok büyülü bir fikir gibi geldi. Yani şöyle düşünüyorsunuz, bir roman yazacağım. O yazdığım romanın müzesini de açacağım ve şimdi birtakım eşyalar topluyorum. Bu topladığım eşyaların etrafına bir roman kuracağım. Yani bu
hani çok tersten bir matematik gibi geldi bana. Çünkü ben Masumiyet Müzesi'ni okuduğumda bunu hiç anlamıyorum. Gerçekten insanın bin bir halini gördüğüm duygu durumlarına kapılıyorum ve dedim aman yarabbim ya bu nasıl bir örgü yani bu eşyaların etrafında. Dolayısıyla da bu eşyaları, müzeyi ben de çok sevdiğim için çok kucaklamak istedim. Aslında sevgili yol arkadaşım, sanat yönetmenimiz Murat Güney ve Ahmet Sesi Gürgül bizim yani birlikte çok yolumuz var, yol arkadaşlığımız var. Beraber şu kararı aldık. Arkadaşlar biz bir dönem dizisi falan çekmiyoruz. Biz zamansız bir iş çekiyoruz. Evet. Ve dünyayı da tıpkı Orhan Bey'in bu objelerden başlattığı gibi biz de bu objeleri alıp dünyamızı bu objelerin etrafından Kemal'i takip ederken kuracağız. Ve biraz daha zamansız bir anlatı yapalım. Yani sen Nişantaşı'nı bildiğin için sana orasının bir şeyleri hatırlatması çok güzel. Ama biz mesela ilk kez hiç sanki dönem çekmiyormuşuz gibi davranmaya çalıştık. Renk seçimlerinde, kamera hareketlerinde, dekorda, kostümde. Tabii ki o dönemde geçtiği için ister istemez onlar orada oluyor ama bizim tasarımımız aslında müzedeki objeler, orada bir obje var ama bu objenin durduğu yerdeki geri kalan dünya nasıldı? Biz de yani romanın kurulumunu takip eder Tabii. gibi objeleri önümüze alıp dünyayı oradan kurmak istedik. Aslında bu senin kendi stilinde de yaptığın aslında kendi bir dünya kuruyorsun. Tabii ki dönemi Hı hı. düşünüyorsun vesaire ve aslında bu simgesel şeyler daha önce yaptığın işlerde de aslında başka bir dil yaratıyor sinemada. Hı hı. Bence öyle görüyorum. Yani Hı sinema dediğimiz çatı sanat hı. olduğu Hı. için bu anlamda hakikaten çok. Peki çekim süreci nasıldı? Çünkü çekim sürecinde yani biraz önce söyledin. Hani ben bunu iç içe çektim Hı hı. vesaire dedin. Hani onun zorlu bir şey olduğunu Hı hı. biliyorum. Çünkü sıralı çekmek her zaman Hı hı. işin duygusuna hizmet eder ve oradaki duygu dönüşleri özellikle oyuncularla Hı çok hı. derin çalışmalar yaptığını düşünüyorum. O nasıldı? Çekim süreci çok zordu. Hıh. Yani, Hangisi kolay? hani, çok çok zordu çünkü ya, ben daha önce bu kadar tek karakter üzerinden anlatılan bir anlatı da çekmemişim. Yani, Hı daha hı. çoğul işler çektiğim için, Hı hı. hani, dikkatinin dağılabileceği ve ya da duygu durumunun değişebileceği başka anlar da veriyor çektiğin işler. Ama burada Kemal'in peşine takıldığımız için Kemal'in o ruh hâli benim üstüme de oturdu. Tabii. Yani, bir de, hani, biraz merak ederek, yani, bu adam böyle yapar diye de yola çıkmadığımız için, yani, çekim sürecinin içerisinde bunu neden böyle yapıyor acaba diye merak ederek aradığımız için o Kemal'in duygu durumu hep üstümüzde böyle bir kılıç gibi sallanıyordu. Selahattin'in de benim de. O yüzden de, hani, o duygu anlamında biraz ağır geçti ama öncesi çok keyifliydi. Sete çıkmadan önce hem Eylül'le hem de Selahattin'le kitabın başladığı yerden öncesine dair anılar oluşturduk. Biraz oraya kafa yorduk. Yani neler olmuş olabilir hayatlarında diye. Çünkü çok fazla senaryoyu çalışıp bazı duyguların eskimesini de istemedim. Yani karşılıklı Hıı. prova etmelerini çünkü o zaman bir şeyi performe ediyor olacaklardı, Hıı. buldukları bir şeyi. Karakteri bulsunlar ama birlikteki dinamiklerini sette de arasınlar da Tabii, istedim. Bu da tarzı. riskli bir şeydi. Yani Tabii. ama sanki doğru matematik oymuş gibi geldi bana. Dolayısıyla her iki oyuncuyla da, ya Eylül'le başka bir şekilde, Selahattin'le başka bir şekilde biraz böyle workshop gibi benim de bilmediğim, onların da bilmediği beraber aradığımız bir süreç geçirdik. Orasının sette bize çok faydası olduğunu düşünüyorum ve bazı duyguları yakaladığımız bazı core duyguları işte utanç gibi, haset gibi, işte görülememek gibi, değersizlik gibi bazı core duyguları bazı müziklerle mühürledik. O da bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü bu kadar ağır bir iş çok hızlı çekimde yani bir yas duygusunu çağırıyorsun, hemen sonra haset duygusunu çağırıyorsun ve bunun performe edilmemesini bekliyorsun. İçinden geçmesini oyuncunun istiyorsun. O yüzden o da bize çok faydalı oldu. Yardımı oldu bize. Benim için değişik bir deneyimdi yani. Tam soracaktım sanki beyin akışım senle gidiyor gibi. Müzikler. Hı hı. Sen müzikleri de sessiz birer kahraman, özne gibi yani zaten senin, yaptığın işlerde hep bunu görüyoruz ama müzikler, gerçekten bir gizli özne olarak var ve Sağ ol. çok yardım Hıı. ediyor. İşin hem duygusuna yardım ediyor ama hiçbir şekilde şey yapmadan, rol çalmadan diyeyim.
müzik seçimlerin kurgudan sonra mı oldu? Kurgu A sırasında yaparken düşünüyor muydun bu olur vs. O gibi? mesela o benim için çok değişik bir süreç. Şimdi bir sürü işte benden aslında sete çıkarken hangi müzikleri kullanacağımı önceden bilmek istiyor yapım haklı olarak. Çünkü onların teliflerinin alınmasının bir Tabii, zamanı ve süreci var. yapımcılar. Fakat bende de şöyle oluyor. Ben kullandığım müzikleri sahnenin anlattığı duyguya hizmet eden şekilde kullanmıyorum. Ben müzikleri biraz bilinçaltı gibi düşünüyorum. Yani şöyle, yani, hani, ben mesela evde birdenbire eve gittiğimde kendimi çok alakasız bir şarkı söylerken bulurum ve "Bunu niye söylüyorum ya?" dediğim zaman, "Ha, bugün buna takılmışımı" anladığım da çıkar ortaya. O şarkının sana çağrıştırdığı bir şeyden. O yüzden de eğer sahne bende çok demlenmişse o zaten senaryo okuduğumda bir şarkı geliyor. Onu mesela hemen önceden söyleyebiliyorum. Ama bazen de o süreç montaja kadar devam edebiliyor. O yüzden oraları biraz karışık. Yani kullandığım bazı müzikleri daha senaryoyu ilk okuduğumda bunu kullanacağım diye biliyordum. Bazılarının çekiminde biliyordum ama mesela tanıtımda kullandığımız Hımm. Neco o montaj aşamasında gelen bir şey. Etrafımı 70'lerin müzikleriyle kuşatmıştım. Zaten eve giderken gelirken falan sürekli o Dinliyorsun. müzikleri dinliyorum. Ona da çok da takılmıyorum. Bazen hani o çalıştığımız kor duyguları tarif eden başka günümüz müzikleri de oluyor. Onları da dinliyorum. Yani etrafımı işin müzikleriyle kuşatıyorum set dışındaki zamanda. Seni Bana Katsam da birden Hımm. eve giderken, açıldı ve şöyle oldum. Ya bu Kemal, manipülatif Kemal'in şarkısı bu. Yani hem Neco'nun sesi, yani o Nişantaşı cemiyetinden gelen bir ses gibi geldi bana. Evet, Bir taraftan da yani Seni Bana Katsam, biraz karıştırsam, yani kızı eksiltmek evet, üzerine ama bunu çok tatlı ve romantik bir yerden söylüyor. Oradaki o manipülatif durum falan, dedim ki yani, "Hah, tamam bu." evet. Sonra hemen koşturarak montajı aradım. Dedim ki, "Size bir şarkı yolluyorum. O sahneye bunu koyup bana yollar mısınız?" falan. Yani gerçekten de aslında Kemal'in bile o anda farkında olmadığı bir şey, bize bir şey söylüyor gibi oluyor o zaman yani. Aslında orada ciddi bir, çok anlamlı bir sahnede kullanılmış o. Çünkü o noktadan sonra hayat başka Evet. yerlere Hı hı. akacak ve aslında, tam da Kemal'in izinden o akışı görüyor olacağız. Dolayısıyla aslında ben hep şunu söylerim, hepimiz için bir gerçek, bir hakikat var. Yani bu Hıı, ne Türkçede güzel. birbirinden ayrılsa bile, Hı hani, hı. İngilizcede daha net Evet. çıkabiliyor. Dolayısıyla burada aslında herkesin kendi gerçeği ve Hı dünyası hı. var. Orada da ben aslında şimdi sen söylediğin zaman Kemal'in dünyasından, o hayallerinden, o uçuşa Hı hı. uçuşa Hı gitmesinden hı. onu gördüm. Bu tarafta da Füsun'a çok üzüldüm. Evet. "Canım benim." Ben diye de hep şefkat sarmalamak duydum. istiyorum onu. Evet, evet, evet. Ona böyle Canım benim sarılmak yani. istedim Evet. Füsun'a. Evet. Çok, inanılmaz bir, şeysi var. Tabii burada İstanbul'un Hı yaşam hı. tarzının değişimi de söz Hı hı. konusu. İstanbul'un o dönemki yaşamı, sonra hayata giren şeyler ve aslında burada prodüksiyon, yani senin nasıl bir yönetmen olduğunu bildiğim için ben yapımcıları da kutlamak istiyorum. Gerçekten o arabalar, arabaların çok incecik o geçişleri, birtakım şey, o gazetedeki her şey, hele bir de kendim yapımcı olduğum için özellikle de bakıyorum, müthiş bir, şey olmuş. Kurguda rahat mıydı işin peki? Bir de kurguyu sormak istiyorum. Çünkü kurgu aslında filmin senaryosunun artık son Hı hı. yazıldığı yerdir ya, son Hı kreatif hı. Hı dokunuştur. hı. Orada nasıldı Ya, hayat? orada çok rahat bir zamanımız vardı. Yani Netflix'in çalışma prensibinde zaten, hani, set sırasında sıkıştığımız bazı yerlere kurguda gerçekten güzel, çok güzel bir zaman açıyor Netflix. Ama bu işin şöyle bir zorluğu vardı Zeynep. Yani, şimdi kitabı okuduğunda adamın duygusuyla ilgili 3 paragraf bir tarif okuyorsun, sonra bir diyalog geliyor. Evet. İşte o 3 paragrafı bazen oyuncuların bir bakışa ya da bir saniyeye sığdırması gereken çok fazla zaman vardı ve bence karakterler konuşurken aslında söylemek istedikleri şeyleri söylemiyorlar ya Hıı. da söylemek Hıı. istedikleri şeyleri söylemelerine rağmen altta başka birtakım Hı. bastırdıkları Meseleler şeyler var. dönüyor. Dolayısıyla, hani, bu dinamikler senin montajda nasıl kurguladığına göre çok değişebilen şeyler. Hı hı. Yani, sen, ya, işte, mesela kızın bir sorusu, "Sibel'le de sevişiyor musun?"a hemen bir saniye bile es olmadan evet demesi başka bir şey.
1,5 saniye sonra evet demesi başka bir şey. Şimdi bu her işte böyledir ama Tabii. bu işte özellikle gerçekten çok şey değişiyordu. Dolayısıyla, hani, orası da böyle biraz merak edip aramalı, bakalım, hani, nasıl gidiyor bu gibi bir süreçti. Bir taraftan da tabii bu bir dizi olduğu için, hani, seyircinin dinamiklerini de, yani, hem edebiyat uyarlamasının o derinliğini tutmak ama bir taraftan da dizi seyircisinin ritmine de çok aykırı gelmeyecek bir şeyi de takip etmen de gerekiyor. Tabii. Yani, zor diyemem ama, hani, meşakkatli ve çok keyif aldığım meşakkatli bir süreçti montaj kısmı. Benim de zaten montajı seviyorum Ben dedin ya montajı biraz çok ha. seviyorum, evet. Ben de çok severim ve orada Çok böyle bir sürü seviyorum. hayal kurma imkânı olur. Yani, Evet. tabii ben yapımcı olduğum için yönetmenin hayallerini anlamaya ve çalışmaya ama burada bence izleyici, bir şekilde zaten Hı hı. kendisi takılıp, gideceğini hissediyorum. Yani, bu Umarım. çok değerli olacak diye düşünüyorum. Peki, nasıl hissediyorsun ya? Bu kadar büyük bir iş, herkes dört gözle bekledi, gitti. Hı? Ya, bilmem çok da büyütmemeye çalışıyorum galiba. Kesinlikle. Çünkü, hani, çekime girmeden önce çok büyüttüm ve, hani, bir Hımm. yerde dedim ki dur yani, hani, bu kadar büyütürsen bunun içinden çıkamazsın. Ama beceremedim çekime girmeden önce indirmeyi. Yani, benim önümde böyle kocaman bir dağ gibi duruyordu ve o dağ hep durdu yani. Ama montajdan sonra, Orhan Bey de gelip izleyince, işte, artık iş ortaya çıkıp birileri de izlemeye başlayınca, kitabı okuyup seven insanlar da izlemeye başlayınca biraz böyle tamamım hissi Dedim. geldi bana. Ya, en azından şöyle bir rahatlığım var. Ben bu kitabı çok seviyorum. Çok severek okudum ve herkesin bir kitabı okuduğunda başka bir şey anladığını biliyorum. Ben kendi anladığımı yansıtmaya çalışırken tek bir doğrudan da gitmemeye çalıştım. Herkese o açık payı da bırakmaya da çalıştım. Yani verebileceğim bu zaman içerisindeki bütün emeği hem kendi adıma hem bütün arkadaşlarımın da adına verdiğini de düşünüyorum. Ya, artık bundan sonrası gerçekten seyirciye Evet. emanet. Yani öyle bir his. Seyirci zaten şunu da sana söyleyeyim, benim için de her zaman öyledir. Çünkü şöyle bir gerçek var, zamansız iş yapmanın en önemli Hı hı. özelliği bu ve bence buradaki en önemli senin şu anda gördüğüm ifadenle güzel bir iş yapmanın keyfini görüyorum yüzünde. Ama Orhan Bey'in de, yani, bu kadar romanı okuyunca, bütün romanları okuyunca o detaycılık, o müzeyi Hı kuran hı. insanın da görüp bunu onaylamış olması zaten Evet, bence o işin, da benim çok için değerli bir evet, tarafı çok diye değerli, düşünüyorum. çok kıymetli. Çünkü kolay bir şey değil. Yani Evet. eserini, Hı hı. böyle ilerlemesi bence bu da harika bir şey. Peki, şunu soracağım. Bizim, bu podcast, Videocast'in adından göreceğin üzere neden filmimi çekemiyorum? Yani herkes bir Bu gün benim çok büyük hayatının bir sorum. yerinde aslında sen film değil yani aslında bunu biraz metaforik Hı olarak hı. seçiyoruz. Yapmak Hı hı. istediklerini Hı yapamayanlara hı. ve hepimizin aslında bir gün sorduğu bir soru var. Hı Yani, hı. neden yapamadım, neden Hı edemedim? hı. Şimdi sen, biraz önce kendini anlatırken çok güzel, dedin ki, işte, "Karar verdim, gittim Hı hı. setlerde çalışmaya Hı başladım, hı. asistanlık yapıyordum." Hı filan. hı. Ha, bir gün bu Masumiyet Müzesi'ni çekeceğim, bu kadar büyük bir iş Nerede diye ya? düşünüyor muydun? Yani yok hiç, yani ben yönetmen olacağımı da düşünmüyordum. Yani bu hayalim yok anlamında değil ama sen benim ne demek istediğimi hemen anlayacaksın Zeynep. Çünkü biz bence burada aynı kabiledeniz seninle. Bunu ben hemen çok hissediyorum. Yani benim şöyle bir mottom vardı. Ben ne iş yapıyorsam ki ilk başta yaptığım iş kablo taşımaktı. Bunu çok iyi yapacağım. Evet, Yani ben de bunu öyle. o kadar iyi yapacağım ki en iyi kabloyu ben taşıyacağım. Hiç eksik bir şey yapmayacağım. Yani o kablo lazım olduğu anda onu getireceğim. İşte montaj asistanıysam yani bunu o kadar iyi yapacağım ki yönetmenim sahne izlemeye geldiğinde ona 4 duygu alternatifi sunacağım. O anda yaptığım şeyi çok iyi yapmaya odaklıydım hep. Dolayısıyla da uzunca bir müddet bir yönetmen olayım gibi bir hayalim yoktu. Ama yani bu sinemacı olmak, o birlikte yaratmanın içinde olmak, bir hikaye anlatmak. Bunlar şimdi geri dönüp baktığımda yani belki de 10 yaşından beri benim farkında olmadan içimde olan bir şeymiş. Ama yönetmen olduğum zaman yani o zaman tam olarak benim içimde bir şeyler tamamlandı. Yani kendimin en ben halinin setteki halim olduğunu düşünüyorum. Çok iyi geliyor bana. Yani insana bakmak, hikaye anlatmak, anlattığım hikayeleri insan duygusu üzerinden anlatmak, merak etmek, araştırmak. Bunlar, hani, gerçekten çok sevdiğim şeyler yani. Bunun peşindeyim. Şimdi artık bu 9 bölümlük kocaman diziyi tamamladıktan sonra biraz, sırtını yaslayıp
bakacak mısın, neler yapacaksın? Bu genelde şimdi sırada ne var diye Hı sormayı hı. sevmiyorum ama sana bunu çok rahat Hı hı. sorabilirim. Nasıl bir plan var? Çünkü bir yönetmen her zaman bir Hı iş hı. bittiğinde diğer Hı işi hı. düşünmeye başlar. Şimdi ben, 8 yıldır ulusala bir şey yapmıyorum ve aslına baktığınız zaman 3 dizi yaptım. İşte 9 bölüm, 9 bölüm, 9 bölümden gidersen hani Tabii benim bayağı. tempoma göre, az aslında. Yani, Hı işte, hı. kulüp, Masumiyet Müzesi bir de arada bir dijital iş daha yaptım. Şimdi, biraz ulusala döneceğim ama ondan sonra ya, aslında bu senin podcast'in yani neden filmimi yapamıyorum benim de kendime sormam gereken bir soru. Yani, artık ben de kendi filmimi yapmak istiyorum gerçekten ve, hani, böyle, şey gibi bir his geliyor yani, çok basit, yalın bir şey yapayım bari ya. Çok Evet. basit, Evet. çok yalın. Çok. Yani, çünkü, hani, böyle, dizilerde çok büyük büyük, kendimi çok zorlayan şeyler yaptım. Yani, belki de orada o kadar büyük bir şey yapınca ben filmci addediyorum kendimi. Tabii ki. Yani, o filmcilik ruhuyla "Yahu dizide bunu yaptıysan filmde kim bilir nasıl bir şey yapman lazım." diye bir bariyer koyduğumu fark ediyorum kendime. O yüzden de şimdi onu öyle değil de o öyle değil yani tam tersine çok basit belki bir şey anlatayım yani. Çok minicik, küçücük öyle bir şey. Yani bu böyle sadece bir tohumlanan filiz gibi duruyor yani. Ama burada şunu söylemek zorundayım. Örneğin bunu Masumiyet Müzesi Hı hı. 9 bölüm için söylediğimde her bölüm kendi içinde bir film, bir sinema filmi gibi. Gerçekten öyle. Özellikle hani başı ve sonu yani baktığımda evet ben her bölümde tabii ki Hı takip hı. ediyorum Hı hı. ama bir hikaye var ve ona tanıklık ediyorsun ve o hikayeyi ya bunun ikincisi, üçüncüsü var diye. Gerçekten öyle. Hımm. Ne Bence güzel, senden öyle, bunu duyduğuma öyle çok düşünüyorum. seviniyorum. Masumiyet Müzesi benim bunu çok samimiyetle söylüyorum izlediğim ilk andan itibaren çok büyük bir merakla oturdum. Çünkü çok sevdiğim bir romanın işte 9 bölüm dizi olması. Hı hı. Şunu çok net söyleyebilirim ki ben hiçbir şeye yani romanı çok seviyorum ama bu 9 bölümü de çok sevdim. Çünkü birebir çok sadık ama bütün o görsel dünyayı kendi içinde yaratmış. Hiç şaşırdığım bir an olmadı ama çok sevdim. Bu çok değerli bir şey. Çünkü Hımm. 15 yıl önce okuduğum bir roman tabii ki tekrar Hı hı. baktım. Onun için seni tekrar çok çok Ay, çok kutluyorum. teşekkür ederim Zeynep, Ve sağ ol. tabii müzeye de bir daha gittim, Öyle mi? seninle bu buluşmamızdan önce. Hı hı. Çünkü biraz ben de duygu akışına Hı hı. baktığım için o Hı hı. Masumiyet Müzesi'ni gezdiğimde, bu sefer kitap, dizi Hı ve hı. müze üçlüsüne Hı hı. baktığım zaman of dedim yani harika. Ne güzel. Evet, Ya, çok çok güzeldi. müzeyi ben de çok seviyorum. Müze benim için şöyle bir yerde gibi duruyor, yani, bu Masumiyet, Müzesi yolculuğunun başlangıcı ve kitabın içinde de böyle hayalle gerçek arası bir his Evet. var. Ama şimdi onu dizinin içerisine koymak zor bir şey. Yani, çünkü ben oradaki her duygunun Hımm. elimizden geldiğince, mümkün olduğunca gerçek olmasını istedim. Ama o müzede geçen bölümlerle 70'lerde geçen bölümler arasındaki akış benim de müzeyle ilişkim gibi biraz. Yani, mesela, hani, ilk açılıştaki planla, hani, biz bir kitabın içine giriyoruz şimdi hissi, yani, benimle birlikte bu yolculuğa gelin gibi bir şey Aynen. yapmak istedim. Hani, o her en sonda da tekrar müzeye dönüşlerimiz de, hani, bir yolculuk yaptık ama geleceğimiz yer burası dönüşü gibi bir şeydi. Tam da bunu hissettiriyor. Yolu ve yolculuğu açık olsun. Çok İyi teşekkür ki ederiz. konuğum oldun. Çok Ya, teşekkür ediyorum. çok Benim sağ ol. için Senin büyük bir onur konuğun bunu olmak yapmak. çok güzel. Senden hele bunları duymak Zeynep. Yok, çok Yani, samimiyetle. sen de benim için hem böyle aynı kabiledeniz gibi Evet, hissettiğim hem de çok sevdiğim bir, arkadaşım ve sektör büyüğümsün, evet, öyle diyeyim. evet. Yani, şimdi burada oturmuş Masumiyet Müzesi'ni çekmiş ve senden bunları duymak böyle, çok Gerçekten tatlı. Çok teşekkür çok çok ederim yani. kutluyorum. İyi ki varsın. Sen de, sağ ol.